Herkese merhaba. Bu dersimizde arkadaşlar asal sayı algoritmasını çıkaracağız. Buradaki sorumuz şu şekilde: klavyeden girilen bir sayının asal sayı olup olmadığını bulan algoritmanın akış diyagramını çizmemiz isteniyor bizden. Şimdi bunu yapmak için öncelikle asal sayılara bir bakalım. Hangi sayılar asaldı? Bakın, ilk asal sayı 2, daha sonra 3, 5, 7 şeklinde gidiyor. Sonsuza kadar gidiyor arkadaşlar bu sayılar. Asal sayılarda bir kural var. Bu kural 0 ve 1 sayıları asal kabul edilmiyor. 2'den başlıyor asal sayılar. Ve asal sayıların en önemli özelliği, asal sayı kendinden başka hiçbir sayıya bölünemeyen sayı. Yani mesela şurada 7'ye bakarsak 7 sadece 7'ye bölünebiliyor. 19'a bakın, sadece 19. Yani şu kendinden önceki hiçbir sayıya, mesela 17 ya da 19'u düşünün mesela. 2'den başlıyorsunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye devam edip gidin. Bölmeye çalışın. Hiçbirine bölünmez 19. Sadece kendisine bölünüyor. Tabii bütün sayılar 1'e bölünebiliyor. O yüzden 1'i dikkate almayacağız arkadaşlar. Burada dikkate almamız gereken şey 2'den başlayıp sayının kendisine kadar olan sayılara bölünüp bölünememesi şeklinde düşüneceksiniz. Burada şimdi bir kuralımız daha var. O da 0 ve 1 sayıları asal kabul edilmemektedir. Yani 0 sayısı ve 1 sayısı kabul edilmiyor. Bu kural arkadaşlar. Algoritmamızı buna göre tasarlamamız isteniyor. Yani kullanıcı bize 1 de girebilir, 0 da girebilir, 2 de girebilir, 4 de girebilir, 14 de girebilir, 17 de girebilir. Herhangi bir sayı girebilir, tam sayı girebilir herhangi. Biz bunu kendimizin anlaması gerekiyor. Dolayısıyla algoritmayı çizerken öncelikle kuralı bir dikkate alacağız. Kullanıcının girdiği sayı 0 ve 1 girdiyse bir kere bunlara önce bir buna bakacağız. Asal değil diye mesaj vermemiz lazım. 0 ve 1. Çünkü özel kural. Bunu herhangi bir algoritma ile tespit etmeniz mümkün değil arkadaşlar. Yani bir algoritma ile çıkaramazsınız. 0 ya da 1 girdiyse asal değildir mesajı vereceksiniz. Bunun dışında kullanıcı 2 girdiyse 2 sayısı asal kabul ediliyor. Dolayısıyla 2 sayısı için de yine dikkat edeceğiz. Onu da asal. 2 sayısını da ne yapacağız arkadaşlar? Bir asal sayı olarak mesajını vermemiz gerekiyor. 2'den sonraki sayılar için ama 3, 5, 7, 11 gibi bu sayılar için ya da işte 4, aradaki sayılar 4, 5, 6, 7, 8, bunlar için arkadaşlar bir algoritma çıkaracağız. Yani bizim çıkaracağımız algoritma şu taraftaki, şöyle yapalım. Şu taraftaki sayılar için geçerli olacak. Şimdi bu 3'ten büyük sayılar için geçerli olan, 3 ve 3'ten büyük sayılar için geçerli olan algoritma nasıl bir algoritma olacak? Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir yine döngü kullanmamız lazım. Döngüden önce tabii şunları kontrol edeceğiz. 2'yi, 0, 1 ve 2'ye bakacağız. Bunlara 0, 1 ise asal değil, 2 ise asal diyeceğiz. Bunun dışındaki sayılar için bir döngü oluşturacağız. Mesela diyelim ki kullanıcı 8 girdi arkadaşlar. 8 girdiyse kullanıcımız 2'den itibaren biz bakacağız bütün sayılara. 8'e 8 bu sayılara bölünebiliyor mu? Yani 2'den itibaren 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dahil değil. Yani biz klavyeden girilen sayı 8 ise 2'den başlayıp bu sayının bir eksiğine kadar bütün sayıları, bu sayıyı bölmeye çalışacağız. Yani 8 2'ye bölünebiliyor mu diye kontrol edeceğiz. 8 3'e bölünebiliyor mu diye kontrol edeceğiz. 8 4'e bölünebiliyor mu şeklinde gideceğiz. Bunlardan herhangi birisine bölünebiliyorsa direkt olarak diyebiliriz ki bu sayı asal değil. 8 örneğini düşünürseniz 8 mesela girdi kullanıcı. Hemen başladık. 2'den başlıyoruz. 7'ye kadar gideceğiz ya. 2'ye bölünebiliyor mu diye. İlk kontrolümüzde zaten 8 2'ye bölünebildiği için asal olma şansını kaybetti. Asal değil diyeceğiz. Peki 9 girse ne yapacağız? Kullanıcı 9 girse yine 2'den başlayacağız. 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. Tamam, devam edeceğiz. Bir sonraki sayı 3. 3'e bölünebiliyor mu? Evet, bölünebiliyor. Asal değil diyeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar. 10. Mesela 10 için ne yapacağız? 2'den başlayacağız. 8, 9. 10'un bir eksiği. 9'a kadar bakacağız değil mi? 10 mesela. 2'ye bölünebiliyor mu? Bölünüyor. Baştan kaybetti. 11. Mesela 11'e bakacağız.
2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. 3'e hayır. 4'e, 5'e, 6, 7, 8 hiçbirine bölünemiyor. Bunu tabii 10'a kadar bakacağız. 10'a da bölünemiyor. Dolayısıyla bizim kuracağımız döngü 2'den başlayıp sayının bir eksiğine kadar olan bir döngü. Bölmeye çalışacağız. Eğer kalan sıfırsa bölünüyor demektir. Kalan sıfır değilse bölünemiyor demektir. Şu sayılarla hepsinin modunu alacağız arkadaşlar. Klavyeden girilen sayının 2'ye göre modunu, 3'e modunu, 4'e modunu, 5'e modunu, bütün 10'a kadar modlarını alacağız. Herhangi biri sıfır verdiyse döngüden çıkıp asal değil diyeceğiz. Ama döngü bitene kadar hiçbir zaman 11 mod i mesela indeks olsun, bu sürekli değişecek. 2, 3, 4 diye değişecek. 11 mod i hiçbir zaman sıfır vermiyorsa döngüden çıkacağız. Yani bittiği zaman döngü tabii en son ona bakacak. Döngüden çıktığımızda bu sayı, girdiğiniz sayı asaldır diyeceğiz. Yani 11 sayısı asaldır diye mesajımızı vereceğiz. Algoritmamız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi algoritmayı çizmeye çalışalım birlikte. Şöyle hemen şöyle boş bir diyagram açalım. Burada hemen algoritmanızın başlatalım şöyle. Başla diyelim arkadaşlar. Algoritmamız başlasın. Şimdi ne demiştik? İlk önce sayı 2'den küçük mü diye bir kontrol yapmam gerekiyor. Hemen yapayım onu. Daha doğrusu kullanıcıdan bir sayı almamız lazım arkadaşlar. Şöyle bir sayı alalım. Kullanıcı sayı girişini yapsın. Sayıyı girdik. Bizim asal olup olmadığına bakacağız bu sayının. Şimdi kullanıcı sayıyı girdi. Hemen biraz daha küçültelim. Evet. Hemen ilk kontrolümü yapıyorum. İlk kontrolüm hani özel durumlar kontrolü. Öncelikle sayı 2'den küçük mü diye kontrol ediyorum. Eğer sayı 2'den küçükse çekelim. Sayı 2'den küçükse asal değildir arkadaşlar. Yani 0, 1 gibi bir sayı girdiyse, pozitif sayı girdiğini düşünelim bu arada kullanıcının. Asal değil. Asal değil diye ekrana yazıyoruz arkadaşlar. Şunu da evet. Yani sayı 2'den küçükse 0 ya da 1 girmiştir. Asal değildir. Peki 2'den küçük değilse sayı. Bu durumda arkadaşlar bir kontrol daha yapmamız lazım. 2 girmiş olabilir çünkü. Yani ne yapacağım ben buraya? Sayı eşit 2 mi diye bakacağım. Şöyle bunu böyle çekeyim. Hayır diyelim şuraya. Hayır. Sayı 2'den küçük değil. Sayı 2 mi peki? 2'ye eşit mi diye bakmam lazım. Eğer 2'ye eşitse bu durumda ben sayının asal olduğunu anlıyorum. Çünkü kural. Yani 2'yi asal kabul ediyoruz. Asal olduğunu belirtiyorum. Şöyle. Çünkü kendinden başka bir sayıya bölünmüyor arkadaşlar. Sayı asaldır diye ekrana yazıyoruz. Şimdi tabii şurada bitiş de koyalım şuraya bir tane. Şuraya bir tane son diyelim. Bitiş yani. Şu buraya gitsin. Bu da buraya gitsin arkadaşlar. Evet. Bu şekilde hatta bu şuradan gitsin değil mi? Evet. Bu şekilde sayı 2, 0, 1 ve 2 için kontrollerimi yaptım. Şimdi geriye kalan yani 2'den büyük olan sayılar için esas algoritma çıkartmamız gereken yer burası. Ama algoritma çıkarmam gereken ve döngü olması gereken yer bura. Ama buralara da dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani 0, 1 ve 2 sayılarına dikkat edeceğiz. Peki. Şimdi algoritmam şöyle bir algoritma. Bir döngü. Az önce konuştum aslında nasıl olacağını. Bir döngü yapacağım. Döngüm nasıl az önce anlatmıştım aslında. 2'den başlayacak. I indeksi 2'den başlayacak. I küçüktür. Sayı bakın eşit küçük eşit değil küçüktür. Mesela ne dedim? 8. 8 için 8'in kaça bölünüp bölünemediğine bakacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Değil mi? Yani o yüzden i eşittir 2, i küçüktür sayı diyeceğim. I mesela 8 için 2'den başlayıp i eşittir 2, i küçüktür 8 olacak. Sonra i'nin değerini birer artırarak gideceğim. Şuraya 1 yazacağım. I birer arta gidecek arkadaşlar. Peki i birer arta gidecek. Burada ne yapmam gerekiyor? Şimdi burada yapmam gereken yine bir kontrol yapmam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu çizersem evet. Kontrol yapacağım. Yapacağım kontrol şöyle bir şey olacak.
sayı 2'ye bölündüğünde kalan sayı indekse bölündüğünde indeks i. Buradaki önemli olan i. Bu arada şunu da bağlayayım unutmadan. Sayı indekse yani i'ye bölündüğünde kalan 0 mı değil mi? Şurada mod diyeceğim. Modu bakın programlamada böyle gösteriyoruz. Modu. Ama ben algoritmada genelde mod diye yazarlar böyle. O yüzden ben de mod diyorum. Aslında yüzde işareti bu. Sayının i'ye bölümünden kalanı veriyor. Yani şurası sayının i'ye bölümü, indeks i'ye bölümünden kalanı veriyor. Sayının i'ye bölümünden kalan 0 ise kontrolüm bu. 0 ise bu sayı asal değildir arkadaşlar. Bu sayı asal değildir. Bu durumda asal değil mesajı vermem lazım. Şöyle bir şey çekeceğim, ok çekeceğim ama öncelikle şunu şöyle biraz aşağı indirelim. Şunu da şöyle biraz büyütüyorum. Evet, şunu da biraz büyütelim. Evet. Şimdi bakın. Şunu da şimdi 2'ye bölümünden yani i'ye bölümünden kalan 0 ise bu durumda sayı asal değil demektir. Yani bölünüyor demektir. Ve ben bunu arkadaşlar evet yazacağım buraya. Yani indeks herhangi bir indekse mesela 8 için 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 eğer bu dediğim saydığım rakamlardan herhangi birine bölündüğü anda ben döngüden çıkacağım. Asal değil yazacağım. Asal değil yazdıktan sonra da son program algoritma çıkacak arkadaşlar. Bakın döngüden çıkartıyorum burada. Ancak eğer sayı mod i 0'a eşit değil ise yani hayır durumu için döngüm devam edecek arkadaşlar. Bakın bu durumda döngüm devam edecek. Dolayısıyla buraya hayır diyeceğim. Yani benim döngüm nerede oluşuyor arkadaşlar? Döngümüz burada oluşuyor değil mi? Şurada bir döngü oluşturuyorum ben. Buradan itibaren devam ediyor döngü. Bu sayı mod i 0 olmadığı sürece döngü devam eder. Bütün sayıları kontrol eder. Herhangi bir i sayısı, sayının modu herhangi bir indeks i ile modu 0 verdiği anda döngüden çıkış. Loop'tan çıkış arkadaşlar. Şu noktada ok çizdiğim yerde çıkar ve ekrana asal değil şeklinde yazar. Peki bütün sayıları kontrol etti. Mesela 11 örneğinde bütün sayıların modunu aldı. İşte 2, 3, 4, 11 girdi diyelim kullanıcı. Sayıyı 11 girdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hepsine göre modunu aldı diyelim ve sıfıra eşit değil. Yani sürekli hayır denen kısımdan şuradan devam etti döngüm ve döngü bitti. Yani son indeksi de bitirdi. Döngüden çıktığım zaman artık ben diyebilirim ki arkadaşlar benim sayım artık bu sayı asal bir sayıdır diyebilirim. Dolayısıyla döngü eğer şu koşulla çıkmadıysa, evet koşuluyla şuradan çıkmadıysa döngünün bitişinde ekrana asal yazdırmam doğru olur. Çünkü artık sayının asal olduğunu biliyorum. Ya tekrar şöyle bir bakalım. Mesela başladık. Kullanıcı 11 girdi sayıyı. Sayı 2'den küçük mü? Hayır. Sağa gitti. Sayı 2'ye eşit mi? Hayır. Şuraya hayır koymayı unutmuşum. Şuraya da bir hayır koyayım. Sonra devam edeyim. Hayır. Devam etti. Şimdi bir döngü başladı. Bakın hangi sayılar için? Şuraya yazalım arkadaşlar. 2, 3, 4. Sayı i eşittir 2. i küçüktür sayı için. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bütün bu sayılar için bir döngü kuruyorum. Bakın burada. Ve sayı mod i eşittir 0 mı bakıyorum. Şimdi öncelikle 2 için i şu anda şuraya da i'yi tutalım bir yerde de. Şuraya da i'yi tutalım. i 2 şu anda diyelim. i 2 için sayı mod i. 11 mod 2. 0 mı? Değil. Hayır. O zaman buraya gelir. Ne olur? 1 artar. i 3 olur arkadaşlar. Sayı sonra buraya gelir. Kontrol etti. i küçüktür sayı mı dedi. 3 küçüktür 11. Doğru. Sayı mod i yani sayımız kaç? 11. 11 mod 3. 0'a eşit mi? Hayır. Tekrar buraya geldi. 1 artırdı. 4 için bakıyor. Bakıyor i 4 küçüktür 11 mi? Doğru. Sağdan devam ediyor. Sayı mod i 11 mod 4 0 mı? Değil. Hayır.
Tekrar buraya geliyor. 1 artırıyor. Öyle derken 4, 5, 6 böyle gidiyor arkadaşlar. En son gittiğini düşünün. Hiçbirinde evet olmuyor. 10'a geldik diyelim. i 10 diyelim şu anda. Son sayı. 11 mod 10 0 mı? Hayır. Geldi buraya. 10'u 1 artırdı i'yi. 11 oldu i. i 11 oldu. i küçük sayı mı? 11 küçük 11 doğru mu? Hayır. Küçük eşittir işareti olmadığı için döngüden çıkar. İşte döngüden çıktığı zaman buraya ilerliyor arkadaşlar. Bu taraftan ilerliyor. Ekrana asalı yazıyor ve daha sonra da sona gidiyor arkadaşlar. Ancak mesela kullanıcı 4 girdi diyelim. Kullanıcı şunları temizliyorum. Bakın bunları temizliyorum. Kullanıcım 4 girmiş olsun sayıya. 4 girdi diyelim. Sayı küçüktür 2 hayır. Buradan devam. Sayı eşit 2 hayır. i eşittir 2'den başlıyor. i küçüktür 4'e başladık. Öncelikle i2 için. 4 mod 2 sıfıra eşit mi? Bakın ilk girdiğinde zaten evet sıfıra eşit. Dolayısıyla evet diyor. Buradan ilerliyor. Asal değil. Çünkü 4 asal değil. 2'ye bölünüyor. Asal değil diye ekrana yazıyor ve programımız sonlanıyor arkadaşlar. Bu şekilde de hani kontrolünü sağlamasını yapabilirsiniz. Evet. Asal sayı olup olmadığının kontrolünü yapan akış şemamız bu şekilde arkadaşlar. Şu başta ve son farklı büyüklükte olmuş. Bunu da ayarlayalım. Bu şekilde kontrolünü yapabilirsiniz arkadaşlar sizler de. Bu şeylerinizin bu değerlerin kontrolünü yapabilirsiniz. Sizlere tavsiyem hani bu algoritmayı kendiniz çizmeye çalışmanız yönündedir. Kendiniz mutlaka bu algoritmayı çizmeye çalışın arkadaşlar. Elinizden geldiği kadar takıldığınız yerde mutlaka bakın. Evet, algoritma dersleri video serimizi bitirdik. Öncelikle herkesi tek tek tebrik ediyorum arkadaşlar. Bu derse kadar geldiniz ve algoritma konusunu öğrendiniz. Şimdi sıra bir programlama dili öğrenmekte. Tam da bu sırada sizlere, tam bu aşamada sizlere tavsiyem yeni başlayanlar için özel olarak oluşturduğum, açtığım, hazırladığım Python kursumu sizlere tanıtmak ve tavsiye etmek istiyorum sizlere. 2025 Mart ayında hazırladım. Çok yeni bir kurs. Şimdi bu kursun özelliği ne? Tam size göre olmasının nedeni ne? Bu kurs arkadaşlar programlamaya yeni başlayanlar için hazırladığım bir kurs. Yani daha doğrusu benim kurslarımın içinde yazılıma ilk kez başlayanlar için hazırladığım, özel olarak hazırladığım bir kurs arkadaşlar. İçinde yazılıma giriş, bilgisayarlar nasıl çalışır, bilgisayar temelleri nelerdir, yani bilgisayar konusunu, bilgisayarla çalışma mantığını, bir program nasıl çalışır, programın bilgisayarla iletişimi nasıl kurar, bu gibi temel konuları da bunlardan başlayarak anlattığım ve Python'ı da adım adım ilerleyerek anlattığım bir kurs oldu arkadaşlar. Yeni başlayanlar için sıfırdan ileri seviye Python. Bu kursun müfredatına bakarsak bu kurs arkadaşlar öncelikle dediğim gibi bilgisayarlar nasıl çalışır, yazılıma yeni başlayanlar için programlamaya giriş bölümü ve bu bölümün içinde de bilgisayar programlarının temel çalışma prensibinden başlayarak işte programlama dillerinin tarihçesi, en çok kullanılan programlama dili olarak Python'ın önemi ve işte Python'ın interpreter olarak çalışma sistemi ve diğer dillerin işte C, C++ gibi dillerinde compiler çalışma sistemini, yani işin temellerini anlatıyorum şu iki bölümde arkadaşlar. Bilgisayarlar nasıl çalışır ve bir program nasıl çalışır? Programlamaya giriş bölümü çok önemli. Çok kritik arkadaşlar burası. Yani yeni başlayan arkadaşlar, yazılıma yeni başlayan arkadaşlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Zaten kurslarım içinde sadece bu kurs yeni başlayanlar için, ilk defa programlamaya başlayanlar için özel bir önem verdim bu kursa. Özel çaba sarf ettim bunun için. Şimdi burada arkadaşlar bakın bölümlere buradan kendiniz de bakabilirsiniz. Bu Udemy kursumun linkini açıklama kısmına koyacağım. Tıklayıp kaydolabilirsiniz ve kendiniz de bakabilirsiniz. Zaman zaman güncelliyorum bunları. Mesela Nisan ayında yeni bölümler ekledim. TK Inter vesaire. Bu kurs arkadaşlar sizlere sıfırdan Python programlama dilini öğretecek. Python programlama dilini öğretirken benim göz önünde bulundurduğum şu. Sizler yeni öğreniyorsunuz bir programlama dilini. Yeni öğrendiğiniz için hani bilmediğiniz şeyler olabilir. İşte değişken nedir? İşte bir veri tipi nedir? Ondan sonra döngü nedir? Koşullu durum nedir? Bunları bilmiyorsunuz. Bunları çok detaylı bir şekilde anlattım arkadaşlar. O yüzden bu kursta hani
yeni başlayanlar için özellikle bu kursumu tavsiye ediyorum. Yeni başlayan değilseniz, yani daha önce işte bir dil biliyorsanız, mesela herhangi bir dil, diyelim ki C dilini biliyorsunuz. O arkadaşlar için de güzel bir kurs. Neden? Hem tekrar etmiş olacaklar programlama ile ilgili işte döngüler konusunu, koşullu durumlar vesaire bu tarz konuları. Hem de eğer eksiklikleri varsa, yani işte C öğrendi arkadaş ama bir program nasıl çalışır bilmiyor. Ya da C++ öğrendi ama eksik o kısım. Mesela başlangıç kısımları eksik. Bilgisayarlar mesela sizi bir sorduğu zaman neden 0 ve 1 kullanır? Bir bit nedir? Bir bitin temeli nereden geliyor? Bit byte kavramları. Mesela bunları eğer eksiklik hissediyorsanız bunları tamamlamış olursunuz bu kurs sayesinde. Hem de Python'ı çok sağlam ve çok güzel bir şekilde öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Zaten bu devirde artık bilgisayar, yazılım bilip de Python bilmeyen yok. Benim oğlum var, ortaokula gidiyor. Ortaokuldaki, yani okulda bile Python dersi gösteriliyor arkadaşlar. Yani oğlum Python öğreniyor. Bu şekilde, yani ortaokul 8. sınıfta Python öğreniyor ve benim öğrendiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla lisede de Python dersleri var. Artık Python'ı ortaokul, lise seviyesinde öğreniyor herkes. Dolayısıyla hepinizin öğrenmesi gerekiyor. Siz bilmiyorsanız Python'ı, bir dil biliyorsunuz ya da 2 dil biliyorsunuz, Python bilmiyorsunuz ama mutlaka öğrenmeniz gerekecek ve Python'ı da en doğru şekilde buradan öğrenebilirsiniz. Neden buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar? Bu kursta ben özellikle Visual Studio Code kullandım arkadaşlar. Visual Studio Code gerçekten kullanımı kolay ve esnek bir IDE, yani program geliştirme aracı ve ücretsiz. Ve artı aynı zamanda bir özelliği var Visual Studio Code'un arkadaşlar. Böyle düşük konfigürasyonlu bilgisayarlarda çok rahat çalışıyor. O yüzden hani tavsiye ediyorum ve hani bu Visual Studio Code'la eğer bir kod yazıyorsanız onu işte çalıştırabiliyorsunuz tabii ki, ama debug da edebiliyorsunuz. Birçok farklı kursun ben Jupyter Notebook üzerinden derslerin anlatıldığını görüyorum arkadaşlar. Maalesef bu tarz kurslar da çok satıyor. Yani inanamıyorum. Çocuklar yani Jupyter Notebook üzerinden programlamayı öğrenmeye çalışıyor. Olmaz. Yani bir öğrenci Jupyter Notebook üzerinden böyle programlama öğreten kurslar var. İşte maalesef eksik öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu eksik öğrenmeyi engellemek için yapmanız gereken nedir? Bu kurs gibi doğru kurslara kaydolmak. Ve bu kursun özelliği de Visual Studio Code Python gibi bir gerçekten profesyonellerin kullandığı ama aynı zamanda kodlamaya yeni başlayanlar için de tavsiye edilen bir IDE. Microsoft'un Visual Studio Code'u kullanıyoruz. Bunun üzerine Python çalıştırıyoruz. Kurulumu vesaire nasıl yapacağınız hepsi anlatılıyor arkadaşlar. Onlar nerede anlatılıyor? Bakın Python ve Visual Studio Code kurulumu var. Bu bölümde çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. İlk kodumuzu adım adım birlikte çalıştırıyoruz. Birlikte yazıyoruz arkadaşlar. Özellikle Visual Studio Code. Ve bunun dışında bu kursun özelliği ne arkadaşlar? 15 tane Python kodlama projesi, 12 tane Python quiz'i, 14 tane Python programlama ödeviyle öğrendiklerinizi uygulama ve test etme fırsatı bulacaksınız. Ayrıyeten bu kursun yine önemi ne arkadaşlar? Nesne yönelimli programlamayı çok detaylı anlattım burada ve çok ayakları sağlam yere basar şekilde anlattım. OOP, yani Object Oriented Programlamanın temellerini burada öğreneceksiniz. Aynı zamanda bu kursta ben diğer birçok kursumda olmayan bir özelliği ekledim yeni olduğu için. Yapay zeka araçları, ChatGPT ve benzeri kullanarak çok kısa sırada ileri düzey Python yazılımları geliştirmeyi öğreneceksiniz. Yani bu kursta Python'ın temelini öğrendikten sonra biliyorsunuz Python'ın böyle binlerce, on binlerce böyle modülü var. Kütüphanesi var, farklı paketi var. Bunların hepsini arkadaşlar böyle ezberlememiz, bilmemiz mümkün değil. Bunları işte yapay zeka devri ChatGPT'den nasıl destek alıp mesela bu kursu bitirdikten sonra çok popüler bir Python kütüphanesini kullanarak işte ChatGPT'den ama destek alacaksınız. Bir Python modülünü ChatGPT'den destek alarak kendi kendinize kullanacaksınız ve mesela webten veri çeken bir uygulama yazabileceksiniz. Mesela borsa verilerini çekeceksiniz. Diyelim işte döviz kurlarını çekeceksiniz vesaire vesaire. Bu tarz uygulamalar yazabileceksiniz. Bunu nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Tabii ben burada bu tarz modüllerin detayına girmiyorum. Çünkü dediğim gibi yüz binlerce modül var. Çok fazla Python modülü var ve her gün değişiyor. Bugün ben anlatsam 2 ay sonra o modül değişir. Anlattığım video geçersiz olur. Dolayısıyla önemli olan arkadaşlar burada Python'ın temellerini öğrenmeniz. Python'ın temellerini öğrendikten sonra ne yapacaksınız? Artık Python'ı öğrendiniz. Yapay zekadan destek alıp ileri seviye uygulamalar geliştireceksiniz. Siz yapay zekanın yazdığı kodları o modüle spesifik kodları yani bilmek zorunda değilsiniz ama yapay zekanın yazdığı kodun ne olduğunu
anlamanız lazım. Temel olarak o kodda ne yapıyor? Bunu göreceksiniz. O modül, mesela diyelim ki borsa verilerini çeken bir modül var. Birileri yazmış diyelim geçen ay. Çok yeni. Onu nasıl kullanılır yapay zeka size anlatıyor ve bir örnek kod yazıyor. Siz o örnek kodu kullanmayı öğreneceksiniz. Yani yapay zekadan destek alıp mesela geleceğe bir yatırım yapıyorsunuz yani böylece. İleriye yönelik mesela bir yapay zeka ile ilgili makine öğrenmesi kodu mesela yazdıracaksınız yapay zekaya ve bunu Python'da çalıştıracaksınız. Bunları örnek bir projede bunları anlattım ben arkadaşlar bu kursta. Dolayısıyla Python'ı burada önemli olan bu modülleri ezberlemek değil. Çok fazla modül var. Python'ın işte borsa verilerini çekme nasıl yapılır, web scraping nasıl yapılır, şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır. Bunları böyle ezberlemeye gerek yok. Bunları arkadaşlar artık ChatGPT'den destek alıp yazdırabilirsiniz ama sizin temelde çok iyi derecede Python temeline sahip olmanız gerekiyor. İşte bu kursta ben size temeli veriyorum. Bir Python programlama temel kursu. Python'ın temel paketlerini, temel komutlarını öğreniyorsunuz. Bundan sonra kendiniz geliştiriyorsunuz. Bu kursun bir özelliği de arkadaşlar bakın son bölümde Nisan ayında ekledim. TK-Inter kullanıcı arayüzü yapıyorsunuz. Kendi kullanıcı arayüzlerinizi yani GUI'lerinizi geliştirerek arkadaşlar böyle butonlar, checkbox'lar, ondan sonra radio butonlar, metin text box'lar yapıp kullanıcıdan input alıp daha böyle interaktif uygulamalar geliştirebileceksiniz. Bu TK-Inter sayesinde çok önemli. Bu da yine Python'ın kendi içinde geliyor. Bunu da nasıl kullanacağınızı çok detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yani sıfırdan anlatıyorum, ileri seviyeye anlatıyorum. Yani bu kursun özelliği şu arkadaşlar. Python'ı ben bu kursta sıfırdan anlatıyorum, ileri seviyeye anlatıyorum. Evet arkadaşlar, hepinizi kursa bekliyorum. Dediğim gibi kursun linki açıklamalarda tıklayıp inceleyebilirsiniz. Udemy'den satın alabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.